Herkese merhaba, ben Adem Şimşek. Bugün hepimizi şaşkına çevirecek, gerçekten akıl almaz bir paradoksun perde arkasına dalıyoruz. Şöyle bir ülke düşünün, dünyada barınmanın açık ara en pahalı olduğu yer ama aynı zamanda insanların en yüksek oranda ev sahibi olduğu ülkede yine orası. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim, haklısınız. Çin'in konut piyasasının arkasındaki bu çılgın sistemi, o meşhur emlak balonunu ve yerel yönetimlerin bu işe nasıl bulaştığını adım adım inceleyeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Şu devasa sayıya bir bakar mısınız? %90. Çin'deki insanların tam %90'ı oturdukları evin tapulu sahibi. Düşünsenize, bu ülkede neredeyse hiç kimsenin her ay başı geldiğinde kiramı nasıl ödeyeceğim diye bir derdi yok. Kulağa adeta bir ütopya, kusursuz bir rüya gibi geliyor değil mi? İnsan ister istemez bu işin sırrını merak ediyor. Bu %90'lık oranın aslında ne kadar sıra dışı olduğunu anlamak için diğer ülkelere şöyle bir göz atmamız yeterli. Batı ülkelerinde ya da gelişmekte olan ülkelerde tablo inanın hiç de böyle değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran %65, Türkiye'de %57, Almanya gibi ekonomik bir devde ise sadece %47 seviyelerinde. Bütün dünya kan ter içinde bir barınma kriziyle boğuşurken Çin nasıl oluyor da bu inanılmaz seviyeyi yakalayabiliyor? İşte asıl büyük paradoks tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Çin, ev almanın en kolay olduğu yer falan değil, aksine en zor olduğu ülke. Bakın, Pekin'de şehir merkezine öyle çok yakında olmayan 20 yıllık sıradan bir 3+1 dairenin fiyatı tam 800 bin dolar, yani yaklaşık 35 milyon lira. Yok artık diyorsunuz değil mi? Bu paraya batıda havuzlu lüks bir villa alırsınız. New York'ta ya da Tokyo'da insanlar 15 yıllık maaşlarıyla ev sahibi olabilirken, Çin'de sıradan bir çalışanın bu eski evi alabilmesi için yemeden içmeden 40-50 yıl çalışması gerekiyor. Peki evler bu kadar uçuk fiyatlardayken herkes nasıl ev alabiliyor? Gelin bu sorunun cevabı için birinci bölümümüze, yani 1998 yılı kararlarıyla serbest piyasaya geçiş dönemine bir uzanalım. İmkansız gibi görünen denklemi çözmek için biraz geçmişe gitmemiz şart. Şimdi belki içinizden, tabii komünist devlet vatandaşına bedava ev dağıtmıştır, oran ondan yüksektir diyenler olabilir. Ama gerçek hiç de öyle değil. Rakamlara baktığımızda 1995 yılında Çin nüfusunun sadece %31'inin şehirlerde yaşadığını görüyoruz. O dönem Türkiye'de bu oran %59, Almanya'da ise %73. Yani Çin o yıllarda sanayileşme sürecinin daha emekleme aşamasındaydı. Asıl patlama 1998'de devletin konut üretiminden çekilip serbest piyasaya geçmesiyle yaşandı. Kırsaldan şehirlere akıl almaz bir göç başladı. Dile kolay, tam 500 milyon insan şehirlere akın etti. Ve işte bu devasa kalabalığın bugün oturduğu o evlerin tamamı özel sektörün parayla sattığı evlerdi. Sürece şöyle bir kuş bakışı baktığımızda bu devasa emlak motorunun nasıl kurulduğunu çok net görebiliyoruz. 3 kritik kırılma noktası var. 94'teki vergi reformu, 98'deki özelleşme ve 2021'deki o çok sert müdahale. Serbest piyasaya geçildiğinde topraklar hala devletin malıydı. Devlet özel sektöre toprağın kendisini değil 70 yıllık kullanım hakkını satmaya karar verdi. İşte bu kritik karar aslında emlak sektörünün kalbini yerleştirilmiş bir saatli bomba gibiydi. Bakın Çin'deki sistemin çok ilginç bir yapısı var. Merkezi hükümet Pekin'dedir, evet, ama Şangay veya Shenzhen gibi yerel yönetimler kendi ekonomilerini tamamen kendileri yönetir. 1994'te kuramları değiştiren bir şey oldu. Merkezi hükümet vergi gelirlerinin aslan payını kendine almaya başladı. İyi de bir sorun vardı. Emeklilik, sağlık, güvenlik ve o devasa altyapı hizmetlerinin bütün faturası hala yerel yönetimlerin yani belediyelerin sırtındaydı. Geliri kesilen ama masrafı aynen kalan bu yerel yönetimler çarkı nasıl döndürecekti? Merkezi hükümet onlara bir arka kapı bıraktı. Gidin toprak kullanım haklarını satın. Peki sonuç ne oldu? Tek kelimeyle tam bir bağımlılık. 2000 yılında yerel yönetimlerin toplam gelirleri içinde bu arsa satışlarının payı sadece %5,9 seviyesindeydi. Sadece 20 yıl sonra 2020'ye geldiğimizde bu oran %42'ye fırladı. İnanılmaz değil mi? Topraktan aldıkları diğer vergileri de işin içine katarsanız yerel yönetim bütçelerinin yarısından fazlası doğrudan toprağa bağlanmış oldu. Yani kısacası belediyelerin hayatta kalabilmesi için durmaksızın yeni inşaatların yapılması ve arsa satılması mecburi bir hale geldi. Arz tarafında işler çığırından çıkmış, inşaat şirketleri ve belediyeler harıl harıl ev üretip arsa satıyor. Peki ya talep tarafı? Yani insanlar o çılgın fiyatlara rağmen bu evleri neden deli gibi satın aldı? İşte kilit kelime, hukuk sistemi.
Bu öyle sıradan bir ikametgah belgesi falan değil, hangi şehirde emekli olacağınızı, çocuğunuzun hangi devlet okuluna gidebileceğini doğrudan belirleyen acımasız bir sistem. Kırsaldan kente göç ettiniz diyelim, o şehrin hukusunu almanız 20 yılınızı bulabiliyor ve en temel şart ne biliyor musunuz? O şehirde bir ev sahibi olmak. Çin'de eğer ev sahibi değilseniz maalesef resmen ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorsunuz. Sırf kiracısınız diye çocuğunuzu iyi bir okula gönderemiyorsunuz. Hatta evlenmek isteyen genç bir erkekte ilk aranan şart bile bir daire sahibi olması. Bir de işin finansal çaresizlik boyutu var tabii. Çin'de çok katı sermaye kontrolleri uygulanıyor. Yani paranızı alıp yurt dışında rahatça yatırım yapamıyorsunuz. Kendi borsaları deseniz çok güvensiz ve aşırı dalgalı. Bankadaki mevduat faizleri de devlet tarafından bilinçli olarak hep enflasyonun altında tutuluyor. Bu insanların ellerindeki 3 kuruşluk birikimi korumak için ne yapması lazım? Geriye tek bir yol kalıyor. Fiyatı sürekli artan o beton yığınlarını, yani evleri satın almak. Bir noktadan sonra Çinliler evlere içinde yaşanacak bir yuvadan ziyade tıpkı alınıp satılan bir borsa hissesi gibi bakmaya başladılar. Lütfen şu rakamlara çok dikkat edin. 2018 yılında satılan o sıfır evleri aslında kimler almış biliyor musunuz? %43'ünü halihazırda zaten bir evi olanlar, %25'ini ise halihazırda 2 veya daha fazla evi olanlar almış. Düşünebiliyor musunuz? Ülkede ev sahipliği oranı zaten %90'lara dayanmış, kimsenin barınma sorunu yok ama yeni evler tamamen bir yıl sonra daha pahalıya okuturum mantığıyla birer yatırım aracı olarak istifleniyor. İşte bu bitmek bilmeyen al-sat çılgınlığının fiziksel dünyadaki o ürkütücü yansıması, o meşhur hayalet şehirler oldu. Çin'de müteahhitler evleri kaba inşaat haliyle bildiğiniz gri beton olarak teslim ediyorlar. İçinde kapı yok, dolap yok, lavabo, hatta klozet bile yok. İşin daha da tuhafı ne biliyor musunuz? Bu evleri alan yatırımcılar dairenin içine bilerek tek bir çivi dahi çakmıyor. Çünkü evi döşeyip kiraya verirlerse o ev artık kullanılmış sayılıyor ve değeri düşüyor. Onlar da dümdüz, bomboş bir beton yığını olarak öylece bekletiyorlar ki bir sonraki alıcıya el değmemiş sıfır ürün olarak satabilsinler. Tabii sistem tıkır tıkır işliyordu. Yerel yönetimler adeta para basıyor. İnşaat şirketleri kar rekorları kırıyor. Ekonomi kağıt üzerinde şahlanıyor ve halk kendini günden güne daha zenginleşmiş hissediyordu. Ama hepimiz biliyoruz ki hiçbir hayal sonsuza kadar sürmez. Piyasaya sürekli uyuşturucu pompalayamazsınız. Ufuktaki felaketi gören Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2017 yılında oyunun kurallarını değiştiren o meşhur cümleyi kurdu. Evler yaşamak içindir, spekülasyon için değil. Bu rüyanın bitmek üzere olduğunun ilk ve en büyük sinyaliydi. 2021 müdahalesi ve emlak balonunun bilinçli olarak patlatılması. Uyarılar yapıldı ama inşaat devleri dinlemedi. Maket üzerinden henüz ortada olmayan evleri satarak çılgınlar gibi borçlanmaya, yeni arsalar toplamaya devam ettiler. Sonunda Çin devleti tüm ekonomiyi yerle bir edebilecek bu balonu kendi elleriyle ve kontrollü bir şekilde patlatmaya karar verdi. Evet, hastaya o acı ilacı içirme vakti gelmişti. Çin Komünist Partisi, 3 kırmızı çizgi adını verdiği sert bir paketi yürürlüğe soktu. Bu kurallar inşaat şirketlerinin borçlanmasına öyle katı şartlara bağladı ki sektör bir anda darmadağın oldu. Dünyanın en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Evergrande'nin göz göre göre temerrüde düşüp iflas etmesine devlet kılını bile kıpırdatmadı. İnsanların o 20 yıldır inandığı Çin'de ev fiyatları her zaman artar efsanesi o gün çok büyük bir gürültüyle çöktü. Sonrasında ne mi oldu? Fiyatlar tepetaklak olmaya, o devasa inşaat sektörü her geçen yıl küçülmeye başladı. Peki elimizde ne kaldı dersiniz? Lütfen şu devasa rakama iyi bakın. 90 milyon. Yanlış duymadınız. Kaynaklara göre şu an Çin'de satılmamış, bomboş bekleyen tam 90 milyon adet konut var. Ülkede bugün tek bir yeni ev bile yapılmasa, sadece elde kalan bu devasa beton stokunun eritilmesinin bazı küçük şehirlerde 40 ayı bulabileceği tahmin ediliyor. İnanılmaz bir israf. Tabii bu iki çarpıcı gerçeği yan yana koyduğumuzda geleceğin Çin için ne kadar karanlık olabileceğini de görüyoruz. Bir yanda 90 milyonluk devasa bir boş ev stoku var, diğer yanda ise 1,09 seviyelerine kadar çakılmış bir doğurganlık oranı. Önümüzdeki 50 yıl içinde ülke nüfusunun yaklaşık 500 milyon kişi azalması bekleniyor. Yani uzun lafın kısası, bırakın o evleri almayı, inşa edilen bu devasa beton kulelerde oturacak insan bile kalmayacak. İşte spekülasyonun bedeli bu kadar ağır olabiliyor. Ve tabii ki bu acımasız ekonomik domino etkisi sokaktaki vatandaşı tam kalbinden vurdu. Düşünsenize, zamanında 1 milyon dolara aldığınız evin değeri bir anda 500 bin dolara kadar düşmüş. İnsanların yıllarca biriktirdikleri o hayat birikimleri resmen gözlerinin önünde eridi.
Evinin değer kaybettiğini gören vatandaş doğal olarak paniğe kapılıyor, kendini fakirleşmiş hissediyor, yeni bir araba almaktan, tatile çıkmaktan, hatta yeni kıyafet almaktan bile vazgeçip kemer sıkmaya başlıyor. Talep bıçak gibi kesilince ne olur? Üreticinin elinde mal birikir, fiyatlar sürekli düşer. İşte Çin şu an tam olarak bu sarmalın, yani dezenflasyon canavarının içinde boğuşuyor. Tüm bu anlattıklarımızın ardından geriye devasa bir final sorusu kalıyor. Çin'in o dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen %90'lık ev sahipliği hikayesinin arkasında yerel yönetimlerin sadece arsa satarak hayatta kaldığı, halkın beton blokları birer borsa hissesi gibi gördüğü, tarihin en büyük emlak balonlarından biri yatıyormuş. Çin devleti şu an bu devasa balonu bütün ekonomiyi çökertmeden çok hassas ve kontrollü bir şekilde indirmeye çalışıyor. Peki ama tarihin bu en büyük emlak balonu gerçekten de yıkıcı bir şekilde patlamadan yavaşça söndürülebilir mi? Bu sorunun cevabını önümüzdeki yıllarda hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Bu incelememizde bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşça kalın.